Evet efendim, 8'de Sağlık programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sıradaki konuğumuz hepinizin yakından tanıdığı geleneksel ve tamamlayıcı tıp uzmanı Doktor Göksel Arslan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhaba. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, siz de iyisiniz inşallah. Bizler de Bizler de iyiyiz. Çok gayet teşekkür iyiyiz. ediyoruz. Teşekkür ederiz. Bugün tabii geleneksel ve tamamlayıcı tıpla ilgili konuşacağız. GETAT'tan bahsedelim istiyorum. GETAT nedir? GETAT aslında bir kısaltma tabii. Geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın kısaltması. Sağlık Bakanlığı'nın kullandığı bir kısaltma bu. GETAT uygulamaları aslında bir kısmı binlerce yıldır insanların uyguladığı, bir kısmı daha yakın dönemlerde uygulanmaya başlanan ama klasik tıbbın içerisinde çok fazla yer edinmemiş ya da yer edinememiş ya da tıbbi literatürde uygulama alanı bulamamış bir takım uygulamaların özellikle birazcık da merdiven altına inmeye başlaması üzerine Sağlık Bakanlığı'nın 2014 yılında aldığı bir kararla bir yönetmelik çerçevesinde düzene sokmaya çalıştığı uygulamalar bütünü. Bunların içerisinde akupunktur gibi, kupa tedavileri, hacamat gibi çok uzun geçmişi olan uygulamalar olduğu gibi bizim uyguladığımız ozon terapi gibi, mezoterapi gibi birkaç yüzyıllık geçmişi olan uygulamalar da bir arada oluyor. Peki hocam, özellikle pandemi döneminde ozonun önemi tekrar gündeme geldi. Ozon tedavi aslında gerek kanser hastalarında olsun uzun yıllardır kullanılan bir tedavi protokolüydü ama pandemiden sonra özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmek için oldukça dikkat çekmeye başladı. Ozon tedavi nedir? Biraz bilgi alabilir miyiz Tabii sizden ki. bu konuyla ilgili? Tabii ki. Ozon tedavi aslında bildiğimiz soluduğumuz oksijenin bir oksijen molekülü daha fazla olan, yani 3 atomu oksijenden oluşan bir gazın oksijen karışımıyla birlikte kan ile karıştırılıp daha sonrasında vücudumuza tekrar geri verilmesi işleminden oluşuyor. Bir damar yolu açarak yapılıyor bu. Tamamen steril olmak zorunda, tamamen kapalı bir sistem olmak zorunda. Buna majör tedavi deniyor. Temelde de uygulamanın asıl etkisini yaratan bu majör tedavi. Burada aslında bizim hücrelerimizin ozonun oksitleyici etkisine karşı medikal değerler, medikal miktarlar üzerinden yapılan ozon uygulamasının oksidan etkilerine karşı vücut bir antioksidan tepki veriyor. Yani aslında ozon tedavisinde bizim yaptığımız şey vücudun antioksidan sistemlerini harekete geçirmek. Bu özellikle bağışıklık sistemi açısından ciddi anlamda modüler değiştirebiliyorsunuz. Yani baskılamayı da yapabiliyorsunuz bir miktar. İmmün sisteminizi sakinleştirebiliyorsunuz. Ciddi anlamda bir aktivasyon da yaratabiliyorsunuz. Öte yandan oksijenizasyon açısından, kırmızı kan hücreleri açısından da ciddi bir oksijenlenme artışı sağlıyor. Bu özellikle Covid döneminde ciddi anlamda rahatsızlık yaratan, oksijenizasyonun azalması, bir takım immün reaksiyonların gelişmesi gibi durumlarda ozonu bir parça daha tamamlayıcı anlamda değerli kıldı ve yapılan uygulamalarda özellikle olumlu sonuçlar elde edilince de ozonun adı daha fazla duyulmaya başladı tabii ki. Evet. Peki burada ozon hangi hastalıklarda uyguluyoruz? Kullandığınız alanlar neler? Tabii ki. Ozonun tabii Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu sınırlar içerisinde uygulanma tamamlayıcı bir tedavi olarak, asla bir ana tedavinin yerine konularak değil ama tamamlayıcı tedavi olarak uygulandığı alanlar daha çok şeylerde, bel fıtıklarında, boyun fıtıklarında destekleyici olarak, immün sistemi destekleyen, bağışıklığı destekleyen durumlarda ve genel anlamda kanser tedavisinde biraz önce bahsettiğiniz gibi kemoterapinin olumsuz etkilerini gidermek amaçlı ve pek çok alanda da yardımcı amaçla kullanılabiliyor. Peki sağlıklı kişiler de yaptırabiliyorlar mı? Tabii ki. Anti-aging amacıyla veya... Özellikle ciltte değil mi hocam? Sağlıklı kişilerde bence cilde yapılan da bir ozon tedavisi var ve gerçekten sonuçları inanılmaz başarılı. Özellikle torbalama dediğimiz bir yöntem ve ozon saunası denilen bir yöntem uygulanabiliyor. Cildin güzelleşmesini desteklemek amacıyla ama majör ozon tedavisinde de ciltin genel anlamda hücreleri yenileme etkisinden kaynaklanan ciltte bir doğallık, bir güzelleşme gerçekleşiyor ama tabii ki
estetisyen arkadaşlarımızın yaptığı gibi bir güzelleştirme değil bu. Evet. Bir doğala dönüş. Evet, ben şeyi çok merak ediyorum. Şimdi ben bir kadın doğum uzmanı olduğum için aynı zamanda sık vajinal enfeksiyonlarda da ozon tedavileri öneriliyor. Siz de öneriyor musunuz? Kesinlikle ve uyguluyoruz da. Evet. Özellikle zaten bakteriyel mantar enfeksiyonu veya viral enfeksiyonlarda ozonun dezenfektan etkisi klordan 1000 kat daha güçlü. Direkt olarak ozon gazının bu bölgelerde uygulanması, lokal olarak uygulanması ciddi anlamda enfeksiyonlarda bir düzelmeye, en azından tedaviye çok ciddi bir desteğe neden oluyor. Peki hocam biraz da mezoterapi konuşalım istiyorum. Tabii ki. Halk arasında da artık biliniyor aslında. Mezoterapi nedir ve hangi hastalıklarda kullanılabilir? Mezoterapi ilaçların veya doğal bir takım solüsyonların deri üzerinden küçük porlar açılarak, küçük delikler açılarak uygulanması aslında. O da yeni bir uygulama. Fransız ekolünden gelen bir uygulama. Nörel terapinin bir devamı olarak başlamış bir uygulamadır. Şu aşamada tabii daha çok cildiye doktorlarımızın uyguladığı mezoterapi uygulamaları, estetik mezoterapi uygulamaları üzerinden. Vitamin enjeksiyonları. Aynen, pek çok cilt için uygulanan pek çok yöntem var. Benim daha çok uyguladığım kısmı ağrı mezoterapisi kısmı. Ağrı mezoterapisinde de daha çok kas iskelet sistemi hastalıklarında özellikle mezoterapiden yararlanabiliyoruz. Eklem problemlerinde yararlanabiliyoruz. Migrende yararlanılabiliyor. Burada özellikle temel bir amaç var. Çok az miktarda ilaç ile etkilenmesi istenilen bölgeye uygulama yapılması. Bu sayede özellikle de böbrek ve karaciğer ilaç toksitesiyle ilişkili sıkıntıların ortadan kaldırılması. Yaşlılar için özellikle ileri yaştaki hastalar için ağrı kesici tedavilerde mezoterapiyi biz çok etkin bir şekilde uyguluyoruz. Peki mezoterapinin diğer uygulama alanlarından da söz edelim mi birazcık? Tabii ki mezoterapide biraz önce söylediğim gibi özellikle estetik mezoterapi çok ciddi anlamda şu anda yol almış durumda. Pek çok uygulama yapılıyor bu konuda. Mezoterapinin özellikle fibromiyajide, kas ağrılarında, tendinitlerde ciddi anlamda ilave destekleri var. Genel olarak burkulmalarda, yaralanmalarda, özellikle sporcu sağlığında mezoterapi destek olarak kullanılıyor. Evet, peki mezoterapiyi hangi aralıklarla uygulamak gerekiyor? İşin aslı mezoterapinin aralıkları oldukça uzun olabiliyor. O uyguladığınız, evet, yani 2-3 haftaya kadar aralıklarla yapılması da yeterli olabiliyor. Bazen haftada bir de gerekebiliyor. Birazcık mezoterapiye kişinin verdiği cevabı da uygulayıcının gözlemesi lazım. Ama çok uzun aralıklar olabiliyor. Peki hocam tabii GETAT denilince işte kupa tedavileri olsun, özellikle hacamat olsun artık halk arasında da biliniyor aslında bu uygulamalar. Biraz bunlardan söz edelim istiyorum. Kupa tedavileri ve özellikle hacamat. Tabii ki. Hangi alanlarda uygulanabiliyor, kimlere yapılabilir? Tabii ki. Kupa tedavisi aslında dünyanın en eski tıbbi uygulamalarından sayılıyor. Yani Afrika'da insanoğlunun ilk yayılması sırasında bu uygulamanın yapıldığına dair bir takım kanıtlar var. Çin'e geçmiş, Çin'den tekrar İran'a ulaşmış, İran'dan İslam ülkelerine dağılmış ve oradan batıya yayılmış. Güney Amerika'da, Batı Avrupa'da çok ciddi uygulamalar yapılmış o kupa tedavisiyle ilgili. Sonrasında birazcık 20. yüzyılla birlikte biraz geri plana itilmiş. O da ciddi anlamda uygulama alanı bulmaya başladı. Bizim için kupa tedavisinin temel uygulama nedenleri özellikle ağır metal atılımını sağlayabilmek, detoks tedavisi yapabilmek, toksin atımını destekleyebilmek, lenf dolaşımını destekleyecek, o lenf dolaşımını açabilecek uygulamalar yapmak. Tabii ki Doğu tıbbının, Çin tıbbının temellerinden giderseniz de organ üzerine etki edecek belirli noktalardan kupa uygulamaları yapmak bu organlarda tedaviye, salaha iyi geldiği düşünülen uygulama yöntemi. Bazen görsellerde görüyoruz böyle işte kişilerin sırtlarında böyle yuvarlak kırmızımsı görüntüler oluşuyor. Bu yaş kupa dediğimiz işte hacamat dediğimiz işlem ağrılı mıdır?
Aslında hiç değildir. Tabii ki Görüntü biraz gözümüzü korkutuyor ama. Görüntü biraz kötü. Hatta bir yüzücünün galiba öyle bir resmi vardı. Bir dünya şampiyonunun. Bizim uyguladığımız çift yani önce vakumlama, sonra çizim, sonra tekrar vakumlama uygulamasında aslında o ilk vakumlama sırasında deri üzerinde bir anestezik etki yaratıyor. Benim hastalarım genellikle kupa uygulama sırasında acı çekmekten çok gıdıklandıklarından şikayet ediyorlar. Yani bizim uyguladığımız hiç acılı bir uygulama değil. Peki hacamat uygulamasından önce ve sonra nelere dikkat edilmesi gerekmektedir? Şöyle, hacamat uygulamasında özellikle ayın dünyaya olan çekim etkisinin önemli olduğu düşünülüyor insanların lenfatik dolaşımlarında. Bu etkinin aynı denizlerdeki gelgit etkisi gibi bir etki yarattığı düşünüldüğü için ayın dolunaydan sonraki dönemi hacamat uygulamaları için daha çok önerilen dönemdir. Bir de uygulama öncesinde birkaç gün hayvansal gıdanın, hayvansal proteinin özellikle tamamen bırakılması, kesilmesi önerilir. Aslında bir önerilir. nevi detoks yapmak gerekiyor öncesinde de. Aynen. Bir de bu özellikle hücreler arası sıvıdaki protein yükünü azaltmak için önerdiğimiz bir şey. Uygulama sonrasında da bir gün daha devam etmesini öneriyoruz. Aslında onun dışında da çok da fazla bir şey önermiyoruz. Tabii uygulamanın dini ritüel kısmında belirli günler, belirli dönemler özel önem atfedebiliyor. Tabii ki o da bu konuda özel ilgisi olan kişiler için bizim de söylediğimiz, önerdiğimiz günlerimiz oluyor. Evet. Tabii bu konu akla gelince işte glutatyon tedavileri, C vitamini tedavileri, alfa lipoik asit gibi antioksidan ürünlerin kullanılması da gündemde. Bu ürünleri de aynı şekilde bu uygulamalarla kombine olarak uygulayabiliyor musunuz? Şöyle, özellikle alfa lipoik asit gibi, C vitamini gibi antioksidan tedaviler, glutatyon gibi tedaviler, özellikle glutatyon için belki birazcık bir takım tetkiklere bakmak bence doğru olan bir şey. Özellikle bazı değerler yüksekse kanda, o zaman glutatyonu önermek daha doğru geliyor bana. Ama C vitamini ve alfa lipoik asit gibi uygulamaları öneriyoruz. Glutatyonu özellikle ozon tedavisi zaten desteklediği için ben orada birazcık ozon tedavisi sırasında glutatyon kullanmayı çok önermiyorum hastalarıma. Uygulama bittikten sonra tedavi bittikten sonra değil mi diğer protokole geçilmesi gerekiyor. Çünkü glutatyon da aslında pandemi döneminde hem ozon hem glutatyon hem C vitamini destekleri gerçekten bağışıklığı güçlendirmek için çok tercih edilen yöntemler oldu. Doğrudur. Glutatyonda emilimle ilgili bir takım sıkıntılar var. Özellikle ağızdan emilimle ilgili sorunlar var. Damar yolundan hücre içine geçişiyle ilgili de bir takım tartışmalar var özellikle bilimsel anlamda. O nedenle bir miktar ben çok yakın duramıyorum glutatyonun herkes için uygulanmasına. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz İyi ki hocam. geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet efendim, 8'de Sağlık programımızın bugünkü konuğu geleneksel ve tamamlayıcı tıp uzmanı Göksel Arslan'la birlikteydik. Kendisiyle bugün ozon tedavisi, mezoterapi, hacamat tedavileri üzerine konuştuk. Verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık programımız tüm hızıyla devam ediyor.